Hello everybody. This video has YouTube English subtitles. You can open YouTube options, subtitles options. I will continue Turkish language. Evet. Bu videomuzun adı Brent is coming. Petrol geliyor. Yani winter is coming, Brent is coming. Gerçi kışı geride bıraktık ama bakalım Brent de kıştan sonra gelecek mi? Bu investing, Brent vadeli işlemleri. Bu Brent'teki bu ay sert bir düşüş yaşadı. Bu aydan sonra bu ay, önümüzdeki ay yani Nisan ayı kapanışı önemli. Nasıl bir mum yapacak, nasıl bir kapanış sergileyecek. Bu aydan sonra aslında yatırım yapılması daha sağlıklı olabilir. Burada bu 95 Körfez Savaşı, Körfez krizi yıllarından sonra Brent'te acayip bir yükseliş oldu. Malum 2008 krizinden sonra sert bir düşüş oldu. Ondan sonra bu düşüşten sonra yine bir sert bir yükseliş yaşadı artık ekonomilerin toparlanmasıyla. Bu grafiğe baktığımızda Elliott bir diagonal görüyoruz. Bu diagonal şuradaki yükselişin bir düzeltmesi diyebiliriz. Ve muhtemelen bu düşüşte bir A düşüşü. Peki bu A düşüşten sonra ne bekliyoruz? Bir B yükselişi olması muhtemel. Nasıl bir B yükselişi? Yani bir 618'i görebiliriz. Kritik seviye şu. Sarı trendin kırılması olacak. Yani şuradan bir sarı trendin kırılması olacak. Bu kritik seviye şurası. Burada kar alda yapabilirsiniz. Buraya kadar kesin geleceğini düşünüyorum. Buranın da kırılmasını öngörüyoruz. Eğer ekonomilerde bir toparlanma oluşursa. Bu sert düşüşün iki ana temel sebebi var biliyorsunuz. Birincisi koronavirüsü. İkincisi de OPEC'te Rusya'nın yan çizmesi, petrol üreticileriyle diğer OPEC üyeleriyle anlaşamaması oldu. Ardından Suudi Arabistan'la gıcık olarak petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik hamleler gerçekleştirdi. Sonuç olarak Brent gerek koronavirüsü gerek bu OPEC sonucu 26 dolar tarihin en düşük diplerini gördü. Burada bu 26 doları gördükten sonra şuralar kritik. Şuralar. Yani 20 seviyeleri mi oluyor yaklaşık? 18. Buraların kırılması çok zor. Buralara gelir mi? Sanmıyorum. Buralar gelse bile ani yükselişler sergileyecek. Hareketli ortalamanın altında şu yeşil olan 200 günlük hareketli ortalama, şu 100 günlük hareketli ortalama bunların altında. Ben bu indikatörler ve hareketli ortalama çok itimat etmiyorum. Bakın normalde bu aylık grafiğe göre bu iki hareketli ortalama kesecek göya. Bu da Golden Cross. Altın kesişme olacak. Yani ne olacak o zaman petrol fiyatları 10 dolar mı olacak? Hayır tabii ki de. Yani bunları nasıl yorumlayacağımız önemli.
buradaki hareketli ortalamaların fiyat bayağı bir altında. Hareketli ortalama dolu bir toparlanma daha makul gözüküyor. Diğer TradingView'deki video analizlerimize bir göz atalım. Evet. Şurada bir obo diyebilirsiniz belki. Yani şöyle bir belki. Obo'nun hedefi de evet 12 dolar, 13 dolar göya. Her formasyon çalışmaz yani şimdi. Teknik analizin de üstünde bir temel analiz var. Her formasyon çalışmaz. Yaptığımız teknik analizin öncelikle bir temel analize uygun olması lazım. Yani görüyorsunuz. Şöyle bir yükseliş, şöyle bir düşüş. Burada bu E noktasından tepki aldığını aslında görebiliyoruz az çok. Yani bugün bu Brent vadeli işlemler değil, hisse bazında sanırım. O yüzden burada anlık gün içi kapanışları falan görebiliyoruz. Burada bir tepki aldı. Görüyorsunuz. 24 dolardan bir tepki aldı. Yalnız kapanış olarak fitilli bir mum ve yanında kırmızı küçük bir doji. Satış baskısı kuvvetli değil. Zaten aylık kapanış da kuvvetli oldu. Olacak yani 9 gün sonra. Bir haftası kaldı. Bir hafta sonra aylık kapanış da büyük bir kırmızı mum şeklinde. Bakın bu kırmızı mumdan sonra yine bir düşüş gelebilir. Yani 22 dolar 20 dolara gelebilir. Tarihi fırsat almak için. Niye diyorsanız. Çünkü Trump da açıklama yaptı falan. Yani Suudi Arabistan gerek Rusya, Kanada, çoğu ülkelerin büyük gelir kaynakları petrol. Bu gelir kaynağının olmaması demek bunların bir cari açık vermesine sebebiyet verir. Yani o yüzden petrol fiyatları her zaman tepe noktadan aşağı, alt noktadan yukarı çıkar. Uzun vadeli yatırımlarda zarar etmeniz olanaksız. Eğer aşırı risk almıyorsanız kayıp yaşamayacaksınızdır. Eğer petrol fiyatları çok yüksek 100 dolarlara ulaşırsa da bu çoğu ülke için büyük bir sıkıntı yaşıyor. Mesela gelişmekte olan ülkeler, eğer özellikle petrol kaynağı olmayan ülkeler için büyük bir ithalat girdisi ne sebep oluyor? Cari açık vermelerine sebebiyet veriyor. Enflasyona sebebiyet veriyor. Hemen şöyle bir indikatörlere de bakalım. Yani RSI aylık bazda değil de bunlar bir haftalık bazda mı baksak? Günlük bazda mesela olabilir belki. Yani günlük bazda da çok aşırı bir satış yemiş görüyorsunuz. Direkt aşağı uçmuş MACD. RSI de öyle. Yani burada uyuşmazlık var demek doğru değil. Yani bu çalışmıyor yani. Yani uyuşmazlıklar çalışmıyor. Ya o yüzden indikatörleri çok tavsiye etmiyoruz. Formasyonlar, Elliott, temel analiz kullanmanızı daha çok tavsiye ediyoruz. Yani yaklaşık işte ne zaman ne olur? Şöyle bir ona da bakalım. Şöyle yani ondan önce 28 dolardan yaklaşık 900 günde yani 3 yılda 82 dolara gitmiş. Yani şu an çok sert bir düşüş yaşadığı için bunun çok sert bir dönüşü de olabilir. 1-1,5 yıl içerisinde bu yıl içerisinde çok iyi bir toparlanmayla 50 dolarlara gelebileceğini düşünüyorum. Ondan sonra önümüzdeki yıllarda ise 70 dolarlar yani 80 dolarlardan şuralardan da yani 95 dolarlardan geri aşağı dönmesini bekliyorum açıkçası. Ya biliyorsunuz petrol rezervleri artıyor ve petrole talep de yani diğer
alternatif enerji kaynaklarının ortaya çıkmasıyla elektrikli araba vesaire petrole talep azalıyor. Rezervler de artıyor. En son konvansiyonel akım, kaya gazı falan. Amerika biliyorsunuz eskiden petrol ithalatçısı, şimdinin petrol ihracatçısı konumuna geldi. Bakalım, göreceğiz. Hala düşüş trendindeyiz. Bir dönüş bekliyoruz. Ben Brent'i 2020'nin en iyi yatırım enstrümanlarından biri olarak görüyorum. Diğer enstrümanlarla ilgili de videolar çekeceğiz. İyi yatırımlar, iyi bol kazançlar dileyip sizlere hoşça kalın diyorum.